Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size harika, çok hafif ve yapımı gerçekten çok kolay bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Bu aslında tavuk göğsü ve Kıbrıs tatlısının tabanını kullandığım ve değiştirerek yaptığım böyle çok hafif, çok güzel, hurmalı bir tatlı. Bu tatlıyı ben her Ramazan'da, onun dışında şeker yemeyen arkadaşlarım bana geldiği zaman sürekli yapıyorum. Ve gerçekten hiç kimse içinde şeker olmadığını anlamıyor. Hurmalı yaptığımız şeylerde böyle baskın bir tat oluyor ya. Bunda hiç öyle baskın bir tat da olmuyor. Hurmayla yapıldığını anlamıyorsunuz bile. Önce tabii ki 30 taneye yakın bir hurmayı sütle birlikte burada gördüğünüz gibi kaynatıyorum. Kaynatmıyorum aslında. Yani kaynama derecesine kadar getiriyorum, sonra kapatıyorum. Ee, Yani çok uzun bekletecek zamanınız varsa eğer bunu hani bırakırsınız, geceden de bırakabilirsiniz, buzdolabına koyarsınız. O hurma her türlü yumuşar. Benim o kadar zamanım yoktu. O yüzden bayağı ısıtmak zorunda kaldım. Sonra içine aroma verici olarak ben vanilya koyuyorum. Vanilya gerçekten çok yakışıyor. Normalde ben yalancı tavuk göğsünü ya da sütlü muhallebileri aslında damla sakızıyla yaparım. Buna da birazcık koyabilirmişim, aslında lezzetli olurmuş diye düşünüyorum. Bazen sadece damla sakızıyla da yaptığım oluyor bu arada. Vanilyayı biraz az koymuşum ben. Siz yarım kaşık kadar koyabilirsiniz ya da bir paket vanilyayı komple hepsini dökün. Burada artık yarım saat bekleyecek. Şimdi tabanımızı yapacağız. Tabanımız 3 tane yumurta, çok az tuz koydum. Şimdi ben çırpıcıyla karıştırıyorum. Çok fazla zamanım yoktu benim arkadaşlar. Yani hem zaman kısıtlamam vardı hem bebeğim içeride uyuduğu için gürültü yapmak istemedim. Ama siz mikserde yumurtayı güzelce böyle hafif de tuzlayın, çırpın ve köpürtün. O zaman çok daha güzel olacaktır tabanınız, onu söyleyeyim. Hafif kekimsi bir kabarıklık olacak. Çok kabarmaz, onu da söyleyeyim, ama yine daha hoş olurdu. Benimki daha böyle cheesecake tabanlarına benzedi. Hafif kekimsi olursa da güzel oluyor. Fark etmez. İki tarzda da yapabilirsiniz. Onu zamanınıza göre siz ayarlayın. Cevizini koydum. Hindistan cevizini koydum. İnanılmaz lezzetler bunlar. Tabii sonra buna ekmek kırıntısı da ekliyoruz. Eklemek zorunda da değilsiniz bu arada. Yani galeta eklemek zorunda değilsiniz. Galatasız da yapabilirsiniz bu tabanı. Yerine yulaf koyabilirsiniz. Yulaf unu ekleyebilirsiniz. Bu tamamen artık sizin damak tadınıza bağlı. Ben galeta unuyla beğeniyorum. O lezzet hoşuma gidiyor. O yüzden ekledim. Bazen eklemiyorum. Bazen yulaf ekliyorum. Kabartma tozu koydum. Hamur biraz sert olacak. Sorun değil. O her türlü pişecek ve çok güzel bir dokusu olacak. Burada hata yapma olasılığınız neredeyse hiç yok. Sadece doğru derecede pişirin. 170 derecede yarım saat pişireceksiniz. Sonra bir bardak süt çıkarmıştım. O hurmalı yaptığımız sütten. İçine bir kaşık bal ekliyorum. Ilıkken koyuyoruz. Unutmayın, süt ılık olacak. Daha sonra da direkt yine birazcık ılıttığım tabanın üstüne döktüm. Burada tereyağıyla birlikte unumuzu kavurmaya başlıyoruz. Toplamda 3 dakika sürdü kavurmam. Sonra sütü direkt foş diye üstüne dökün. Hiç beklemeyin, yani böyle yavaş yavaş dökmeye çalışmayın. O zaman daha çok topaklanıyor. Bir anda hepsini dökün ve karıştırın. Arada topaklar kalırsa da sorun değil, blenderdan geçireceğiz. Ben çırpıcıya geçtim zaten, tencerem çizilmez olduğu için. Daha sonra böyle hafif fokurdamalar göreceksiniz. Fokurdamaları gördüğünüz zaman tencerenizin altını kapatabilirsiniz. Ve blenderınızı hazırlayın. Güzelce pürüzsüz hale getirelim tatlımızı. Böyle çok güzel köpüklümsü. Tarçını en son koyuyoruz, lezzet kaybı olmasın diye. Baştan koyarsanız o ısının etkisiyle lezzet de kayboluyor. Tatlılarımızı birleştirdik. Artık odasına geldiğinde buzdolabına kaldırabilirsiniz. Tabii önce üstüne Hindistan cevizimizi serpiyoruz.
güzelce, bolca. Cimrilik yapmayın. İnanılmaz yakışıyor çünkü Hindistan cevizi lezzet olarak. Evet, ilk bebeğim tattı. Tam da soğumasını bekleyemedik ama gerçekten dokusu çok güzel, köpük köpük olmuş. Tadına doyamadık. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Mutlaka deneyin bu tarifi. Şimdiden hepinize afiyet olsun.